Herkese selamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir, güzel bir gün geçiriyorsunuzdur, güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Bugün bir kez daha beraberiz. Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın Avrupa basınında çıkan haberleriyle ilgili yayınımız, videomuz olacak. Burada olacağız. Mükemmel bir maç geçirdik milli takım adına. 6-1'lik skor, uzun zaman sonra şöyle rahat rahat nefes ala ala izlediğimiz bir maç oldu. Takımımızdaki oyuncular yıldızlaştı. Zaten hedefler bunlar, yani skorlar bunlar olması lazım. Artık seviyesi, Türkiye milli takımının seviyesi çok yukarılarda. Biraz defansif problemlerimiz var, bence devam ediyor ama onları da bir şekilde çözmek gerektiğini düşünüyorum. Arda Güler İspanya'da gündem oldu. Kenan Yıldız kendi ülkesi İtalya'da gündem oldu. Arda 1 gol 2 asist yaparak maçın adamı seçildi. Kenan Yıldız da birbirinden güzel 2 tane gol attı. Ve o da gerçekten İtalya'da basını kasıp kavurdu. Kenan Yıldız kalitesiyle resmen o son dönemde 75 milyon euroya çıkarıldı transfermarkt değeri. Nasıl o paraları, nasıl o seviyeleri hak ettiğini bize ve bütün dünyaya bir kez daha gösterdi. Hiç uzatmayalım, geçelim bakalım neler var İspanyol basınında Arda Güler'le ilgili. Arda Güler damga vurdu. Marca gazetesinde çıkan haber. Arda Güler ve arkadaşları Bulgaristan'ı 6-1 yenerek 6-0'lık İspanya yenilgisini telafi etti. Arda Türkiye'nin galibiyetinde 1 gol 2 asistle maça damga vurdu denildi. Marca gazetesi, zaten artık alıştık Marca gazetesinde Arda ile ilgili hep iyi şeyler yazıyor. Bunları hep okuyoruz. Ben de buradan anlatıyorum. Ama Diario AS gazetesinde şöyle bir şey oldu. Şimdi Diario AS gazetesinde gene böyle bir şey, ne derler, bir forum, bir canlı forum. Orada konuşulanlar, yoksa AS gazetesinin Türkiye maçında böyle özellikle Arda övülmedi veya işte ne bileyim herhangi bir oyuncu ön plana çıkarılmadı. Sadece milli takım komple övüldü. Ona bir şey diyemem. Evet, milli takımın çok iyi oynadığı söylendi. Aynı şekilde 6-0'lık İspanya yenilgisinin bir tersini yaşattılar gibi şeyler. Hani onu telafi ettiler. O konuda bir sıkıntı yok, güzel, ama direkt Arda Güler üzerinden bir şey yok. Ama Diario AS'ın bu panelinde, konuşma panelinde neler konuşuldu? Çok iyisin Arda dendi. Güler'in çok az kişinin başarabileceği teknik detayla attığı muhteşem bir gol dendi birileri tarafından. Bir taraftarlar ve işte o programa katılanlar. Real Madrid oyuncusu Bulgaristan-Türkiye maçının açılış golünü attığı müthiş bir yeteneğe sahip denildi. Genel olarak yorumlar. AS gazetesinde zaten konuyu beni takip edenler de biliyor. Arda Güler göz kamaştırdı demiş. Kim? Ok Diario gazetesi. Arda Güler Bulgaristan Türkiye maçında göz kamaştırdı. Real Madrid gelecek vadeden 20 yaşındaki, bu gelecek vadeden artık pek olmuyor. Gelecek falan vaat ettiği falan yok. Artık o gelecekteyiz zaten. Artık daha da üstüne koyarak daha ileriye gidiyor. Gelecek vadeden Mastantuono için falan söylenir. Oyuncunun performansından şüphesiz fazlasıyla memnun. Montella'dan bahsediyor. Arda Güler forması ne olursa olsun 2025-2026 sezonunda belirleyici olacağını gösteren mükemmel bir performans sergiledi demiş ve Arda Güler anahtar isim oldu demiş. Bu da diyendir Real Madrid'in resmi hesabı. Türkiye'nin 6-1'lik Bulgaristan galibiyetinde oyuncumuz Arda Güler gol ve asist yaptı. Maçta 1 gol 2 asistle oynayan Real Madrid'li oyuncumuz Türkiye milli takımının deplasman galibiyetinde anahtar isim oldu dendi. Bunu da Real Madrid'in resmi hesabından Arda Güler fotoğrafı paylaşıldı. Hemen maçtan çok kısa bir süre sonra paylaşıldı o fotoğraf. Ve altına bunlar yazıldı ve gelen yorumları zaten söylememe bile gerek yok. Real Madrid taraftarı çıldırmış durumda Arda Güler'in performansı için. Ama geçelim. Juventus'un resmi hesabından da bir paylaşım yapıldı. Hemen çok benzer aynı dakikalarda durdurulamaz dendi Kenan Yıldız için ve oyuncularını bir kez daha övdüler ve İtalya basınında Kenan Yıldız da gündem oldu. Arda'nın İspanya'da gündem olduğu gibi. La Stampa 5 yıldız 5 dakikada 2 gol attı. Juventus alkışladı demiş. Ne demiş? Türkiye dün gece enerjik ve golcü Kenan Yıldız'ı dünya çapında üne kavuşturdu. Yıldız 5 dakikada 2 gol atarak Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin
E grubunda 6 puanla İspanya'nın ardından ikinci sıraya yükselmesini sağladı. Bir de skoru yazmışlar. Bulgaristan, Türkiye 6-1 yazmışlar. Sky Spor İtalya, Yıldız Nesihir Bulgaristan'a karşı çifte şov demişler. Ne diyor? Kenan Yıldız Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan'a karşı 2 gol attı. Juventuslu forvet dakikalar içinde 2 muhteşem gol buldu. İlkinde hamlesini uzak direğe doğru bir şutla taçlandırdı. İkincisinde ise Çalhanoğlu'nun pasının ardından defans oyuncusunu geçerek falsolu bir şutla golü buldu diyor. Ve Eurosport İtalya, Kenan Yıldız Show demişler onlar da. Kenan Yıldız Türkiye'nin Bulgaristan'ı 6-1 yendiği maçta attığı 2 golle Avrupa elemelerinin yıldızı oldu. Romalı Zeki Çelik ve Arda Güler de gol attı demiş Eurosport İtalya. Spor Mediaset Yıldız büyüledi demiş onlar da. Çalhanoğlu 2 gol pası ve Yıldız'ın 2 gol pası, bunları ayrı ayrı veriyor. Katkılarıyla Montella'nın öğrencileri Bulgaristan'ı 6-1 yenerek ikinci sırayı korumak için kritik öneme sahip bir avarajı geri aldılar diyor. Tutto Spor'da Yıldız durdurulamaz demiş. Aslında Real Madrid'in paylaşımını da bunlar haberlerinde göstermişler. Durdurulamaz kısmı oradan geliyor. Juventus'un 10 numarası Bulgaristan'a karşı net galibiyette 2 gol attı demiş Tutto Sport'ta. Corriere della Sport, en sevdiğim İtalyan gazetelerinden biri. Corriere della Sport. Montella'nın Türkiye'si Yıldız ve Çelik'le uçuşa geçti demişler başlıklarında ve şöyle devam etmişler. Sofya'da Vincenzo Montella'nın milli takımı Arda Güler, Krylov karşılıklı golleri sonrasında Popov'un kendi kalesine attığı golle yeniden öne geçti. Ardından Juventus'tan Yıldız'ın 2 gol atmasıyla coştu. Romalı Çelik ve Kahveci 6-1'lik galibiyeti perçinledi demiş ve son olarak Gol İtalya. Juventus'un Yıldız'ı 5 dakikada 2 gol attı başlığını atmış Gol İtalya'da ve devam etmişler. Juventus'un 10 numarası için yıldızlı bir gece 2 hızlı golüyle milli takım formasıyla ilk defa 2 kez fileleri havalandırdı. Türkiye Bulgaristan sahasında müthiş bir performans sergileyerek 6-1'lik galibiyete imza attı. Juventuslu Kenan Yıldız ise muhteşem bir performans sergiledi. Juventus'un 10 numarası Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumunda oynanan karşılaşmanın tartışmasız yıldızıydı. 2005 doğumlu ne yazmışlar bunlar? Burada İtalyancayı çevirmemiş yazı. 2005 doğumlunun önderliğinde diye ben devam edeyim. Vincenzo Montella'nın ekibi oldukça baskın bir performans sergiledi demiş. Gol İtalya'da böyle yazmış. Çok güzel, bence harika bir maçtı. Bunları Gürcistan maçı tamam okey ama bunları İspanya önümüzde belki çıkabilecek. Dünya Kupası'nda Fransa, Almanya, Brezilya, Arjantin. Yani ben Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılabileceğini düşünüyorum. Bir de zaten playoff torbasında da bayağı bir şanslıyız bence. Orada da sıkıntılı takımlar yok. Hele böyle çok Moldova falan gelirse hepten rahatız. Bence Türkiye bir seviyeyi geçti artık milli takım olarak. Hani Bulgaristan'ı yenmek, işte ne bileyim başka böyle düşük takımları yenmek okey. Gürcistan da bence çok yüksek rakımda bir takım değil. İşte Kvaratskhelia dışında bir de Mamardashvili var kalede. Onların dışında çok da kuvvetli bir kulüp değil, takım değil. O yüzden onları artık rahat geçmeliyiz ama İspanyol gibi takımlara da böyle altılık maçlar vermemeliyiz. Bu arada Can Uzun'un artık takıma bence bir şekilde monte edilmesi gerekiyor. Takımda gerçekten bir santrafor yok. Deniz Gül bu noktada var ama Deniz Gül de Porto'da çok vakit bulamıyor. Çok fazla süre bulamıyor. Öyle bir sıkıntı var ama Can Uzun'u mesela Kerem Aktürkoğlu, bu benim kendi yorumumdur. Genelde yorum katmam ben kendi videolarıma ama bu sefer katmak istedim. Neden? Yani Kerem Aktürkoğlu'nun forvette olmadığını dün geceki maçta gördük. Yani herkesin 8'li reytinglerde oynadığı bir maçta Kerem Aktürkoğlu 6.5 reytingde falan oynadı. Ya bu onun suçu değil çünkü kendi mevkiinde oynamıyor. Böyle bir sıkıntı var. Yani orada oynamaya en yatkın insan Deniz Gül. Tamam, Deniz Gül'ü oynatamıyorsun. O zaman Can Uzun'u belki orada tercih edebilirsin. Kerem
Aktürkoğlu'nu belki Kenan Yıldız'ı dinlendirme noktasında tercih edebilirsin. Böylece her iki oyuncudan da %100 performans alabilirsin. Tabii bunlar bizim söylediklerimiz. Aynı şeyleri sadece ben söylemiyorum. Bir sürü spor yorumcusu söylüyor. Ben şimdi fırsat geldi de anlatıyorum. Ama bence bu oyun, hele Mert Kömür falan var. Onlar şimdi yani Türkiye Futbol Federasyonu onlarla da ilgileniyor. Onları da milli takıma getirmeye çalışıyor. Avrupa'daki futbolcuları, özellikle de bu genç futbolcuları bir şekilde adapte etmek gerekiyor. Hep aynı oyuncuları, işte forvetimiz yok diye sürekli forvette Barış Alper olmadı, Kerem olmadı. Şimdi yarın Yunus'u mu deneyecek? Yani o da olmayacak. Oraya yatkın 2 tane futbolcum var. Bence onlarla bir şekilde bir denge sağlamalı diye düşünüyorum Montella, ama önümüzdeki maçlarda göreceğiz. Peki bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Sizin yorumlarınız da benim için çok önemli. Yorum yapmayı, beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı, şurada bir yerdedir, unutmayın kıymetli dostlar. Kendinize iyi bakın. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.